15 Şubat Salı günü İstanbul'dan Darüsselam. Senin çantayı mı alalım, benimkine mi? Bence herkes kendi ütüsünden sorumlu olsun. Benim kıyafetlerim yaz kış diye ayrılmadığından hemen her mevsim istediğim kıyafete ulaşabiliyorum. Giderken ama... bir tane ayakkabı giyeceğiz, bir de terlik götüreceğiz. Yeter mi diyorsun? Yeter. PCR testimizi yaptırdık. Birkaç saat sonra sonucu alacağız. Ay düşünsene, bir de pozitif çıkıyoruz. Pozitif çıkan kalsın burada, biletleri yakacağımıza. Şu var ya şu. Tam olarak bunun yüzünden şu anda kedilere mama kutusu yapıyoruz tekrar. Çünkü... Ooo! Çok acıttı. Biz Afrika'ya gidiyoruz. Evet, doğru duydunuz. Sonunda 3 yılın sonunda bizi ilk defa bir yurt dışı gezisinde de göreceksiniz. Evet. Daha önceden yurt dışı gezilerimiz olmuştu bizim. Ancak sizlerle bunu paylaşmamıştık. Çünkü son 3 senedir pandemi ve bu ekonomik şartlar nedeniyle herhangi bir yere gidemedik. Evet. Ama artık gideceğiz. Çünkü bekle bekle nereye kadar? Benim saçımı bugün kestireyim derken ne kadar beyaz düştüğünü görünce dedim daha fazla duramayız. Hadi hemen biletleri alıp gidelim. Nereye gidiyoruz peki? Afrika'ya gidiyoruz. Tanzanya'ya gidiyoruz. Ben Afrika'yı çok istiyordum. Sağ olsun Cihan'cığım da beni hiç kırmadı. Asla. Sıcak bir yere gitmek istemiştik. Yapıyoruz da bakalım. Neyle karşılaşacağız hiç bilmiyoruz. Sıfır araştırmayla gidiyoruz. Gezilecek işte birkaç tane şehrini öğrendik. Başkentini öğrendik. İşte denize nerede girilir tarzı birkaç şey öğrendik ama orada neler bulacağız da bilmiyoruz. Hepsi sürpriz olacak bize, size de ve böyle olması da zaten size daha güzel geçecek. Çünkü bizim heyecanımız her zaman size geçmişti. Yine geçecektir diye umut ediyoruz. Şimdi birazdan bizimkiler gelecekler. Bizi otogara bırakacaklar ve yolculuğumuz başlayacak. Sonra İstanbul'a varıyoruz. Ondan sonra Mısır'a gidiyoruz. Sonra da Tanzanya bizi beklesin. Birlikteyiz. Yolumuz çok uzun. İnşallah güzel şeyler yaşayacağız. Oradan nereye gideriz bakalım. Bilmiyorum, organ mafyası götürmesin de bizi bir yerlere. Kıtayı bitirmeyelim mi? Ha, bitiririz cepte şeyde. Bakalım. Cepte Evet. yılanla bitiririz. Kedileri içeride unutmadıktan sonra hiçbir sorunumuz yok bence. Gelin içtima var. Haydi içtimaya. Çantalar yakacak bizi. Bir şey unutmadık Cihan. Ya illaki bir şeyler unutuldu tabii. Önemli bir şey unutmayalım da. Babam gitti arabanın anahtarını götürmüş. Arabayı geri götüremiyoruz. Eşyalar içeride, saat kaç? Tamam, koşma. Koşmasın. Mideme kelebekler oturmuş gibi. Güle güle karavan, güle güle güzelim, güle güle kedişler. Güle güle Cihan. Geri görüş kamerasını ne zaman alıyoruz baba sana? Bizi çekme. Taksitli bulursam indirimli alayım bir tane. Videoya mı koyacaksın Ebru? Evet. Beni çekme. Beni Niye? çekme. Ne olacak? Yok, ben utanırım, beni çekme. Bunu bırakıyoruz arabada. Bunları şey yapın anne. Bunları halledin ha, biz gelince almayız yani. Hadi bakalım. İstanbul bekleyenler. 20 İstanbul bekleyenler. Şimdi gidip bir tuvalet işlerimizi görelim. Git gör. Sen görmeyeceksin. Yok. Ebru şey tiplerden, böyle yolculuk başlıyor, kafayı koyuyor, 28 saat sonra Van'da uyanıyor falan, var ya, o molalarda uyanmayan tipler. Asla uyumuyorum ama asla da arabadan aşağı inmiyorum. Evet öyle çok Öyle. şey, arabayı çok seviyorsun. Sen bunu, ben Başka tuvalete yerde de gideyim. tuvalete gitmem. Kendine dikkat et. Hoşça kal. Bozuk para var mı? Yok. Aileyle vedalaştık. Şimdi otogardayız. Yaklaşık 10-15 dakika sonra otobüsümüz kalkacak. Bu arada neden otobüse gidiyorsunuz derseniz Cihan'cığım uçaktan çok korkuyor. Ama sonrasında İstanbul'dan Mısır'a 3 saat, Mısır'dan Tanzanya'ya galiba 7-8 saat uçakta olacağız. Nasıl geçecek gerçekten bilmiyorum. Sanki böyle ellerimi kıracakmış gibi hissediyorum. Şimdi buradan İstanbul'a varacağız. İstanbul'da benim ailemle vedalaştıktan sonra göreceğiz bakalım nasıl geçecek. Koltuk numarası 10-11. 11-12. Kapanmıyor ya. İçinden bir şeyler çıkaralım. Kaç saat sürecek? 3 film. Ne zaman döneceğiz geri? Hiç belli değil. Bilmiyoruz. Nasıl geçiyor efendim yol? Valla saat şu an, ay bir dakika. Bu arada çok büyük ısrarla indi kendisi arabadan. Dedim bir kan dolaşma yerine gelsin, yoksa inmiyordu yine. Evet. Neredeyiz yavrum? Biliyor musun? Saat şu anda 1:30 oldu. Neredeyiz? Farkında mısın? Yo. Hiç bakmam Afyon'dayız. öyle şeylere. Afyon'dayız. Yolun yarısına geldik. Yarısı kaldı. Sucuk ekmek? Yiyelim mi? Yarısı mı kaldı? Daha 10 saatimiz var. Bir tuvalete girmem gerek.
Otobüs yolculuğumuz bitti. Şu anda Ali Beyköy'deyiz. Yaklaşık yarım saat sonra bizim evdeyiz. Bir kahvaltı yapıp ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yolculuk nasıl geçti derseniz kötü geçti. Elim de kötü geçti. Uyuyamadım hiç ya. Sürekli uyandım. Ama inşallah devamı güzel geçecek. Hadi gidelim. Teyzem. Ne oldu? Ağlayacak mı gene beni görünce? Ne oldu? Gitti Cihan. Teyze gidiyor. Seni de böyle götüreyim mi teyze? Nerede? Kafanı suya. Aa, uzakmış ya. Arayabiliyor musun? WhatsApp'ın varsa iyi. WhatsApp varsa yeter. Annem görüşürüz. Yavrum. Kendine. Ben de böyle bakıyorum. Selam söyle babaya da. Tamam bir tanelerim. Bunu ne yapıyoruz? Tamam. Yapıyor mu? Yolculuğumuzun karayla ilgili olan kısmını bitirdik. İstanbul'dan. olan kısmını. İstanbul'u da bitirdik. Şu anda dış hatlar giden yolcu İstanbul Havalimanı'ndayız. Yeni havalimanı gerçekten hayvani boyutlardaymış. Yukarıda bir tepeden gördük böyle. Bildiğin Fethiye kadar. Girdik şimdi içeri bakalım. Bu zamana kadar ne yaptık? İşte biletleri çıkardık, boarding pass'leri çıkardık. Ebru'nun boarding pass'de bir sorun var. Onu halledeceğiz. Çekim yasakmış. Zorlu oldu ama kontrolden geçtik. Kaldığımız yerden devam. Kemerler, bozuk paralar, cüzdanlar, efendim diyeyim şakmaklar. Onlar tabii cebimizde kalmış. Ben uzun zamandır uçağa binmediğim için alışmışım tabii ki. İnsan kendi karavanındayken bu tarz kontrolleri yapmıyor kendisine. Lensimiz de bize ışık göstermiyor bu arada. Heh. Evet, girdik içeri şimdi. Sırasıyla ne yapalım? Üstümüzü başımızı toparlayalım diyorum. Evet. Çantalar falan biraz böyle hacimli olduğu için bazı eşyaları elimize alalım, ayıralım diyoruz. Oturacak bir yer bulacağız. Evet, öncelikle neden Tanzanya derseniz bir nedeni yok. Yok. Şöyle girdik, dedik biz artık yurt dışına çıkmamız gerekiyor. Girdik, bilet fiyatlarına bakarken en ucuz Hindistan, ikincisi de Tanzanya'ydı. Hindistan'a gitme kararı aldık önce. Bizim için gerçekten neresi olduğunun çok bir önemi yoktu. Sıcak bir ülke olsun, ucuz olsun, biletler de ucuz olsun. Bu arada kadar. Hindistan 2000 lira, 2500 liraydı. Evet. Bir kişi tek yön. Burası ise 4000 liraydı. Yine bir kişi tek yön. Burayı istedik çünkü Hindistan vizesi almakla uğraşmak istemedik. Vize ücreti de 100-150 dolar gibi bir şeydi sanırım, turist vizesi. 300 dolar da vizelere verecektik. O yüzden dedik ki biz en iyisi Tanzanya'ya gidelim. Biraz daha fazla belki uçak biletine ödeme yapacağız ama en azından o vize bürokrasisine takılmadan daha rahat bir şekilde gidip geliş yapabileceğiz diye Tanzanya'da karar kıldık. Evet, bir de korona durumu da var tabii ki. Hindistan'da durum sanırım Ha, doğru. Tanzanya'ya oranla daha kötü bir durumda. Şöyle- Tanzanya'da sıfır görünüyor hatta. Evet, Kabul Tanzanya etmiyormuş korona yani. bize uğramamış diyorlar. Hindistan'daysa gitseydik eğer bir hafta buradaki testlerimiz pozitif çıkmış olsa dahi gittiğimizde bir hafta Negatif. karantina... Negatif. Pozitifleri alıyorum. Bir hafta karantinada kalmamız gerekecekmişti. Hindistan'da da daha önceden Hindistan'da bulunmuştuk. O Hindistan'ın bizim kalabileceğimiz otelleri bayağı enteresan oteller. Böyle penceresi yok falan, daracık, küçücük bir yer. Fareli mareli. Fare olmasa bile yani bir fare eksik şeklinde bir otelde kalabilecektik. Yani her şey bizi Tanzanya'ya gitmeye itmişti aslında. Evet. Tanzanya biletlerini 8.000 lira verip aldıktan sonra biraz araştırmaya başladık. Vize ile ilgili şunları duyduk. Konsolosluğu aradık. Ankara'daki bize e-vize yapmamız, e-vize daha doğrusu yapmamız gerektiğini söylediler. Yani internetten bir vize formu doldurup 50 dolar ödeme yapmamız gerektiğini söylediler kendilerine. Ama daha sonra Tanzanya'dan orada bulunan arkadaşlara danışarak öğrendik ki öyle bir şey yokmuş. Hemen alıp biletimizi pasaportumuzla uçup gidip Tanzanya'da kapıda vize prosedürünü gerçekleştirebiliyormuşuz. Daha doğrusu o e-vize yerine yapılması gereken işlemleri orada yapabiliyormuşuz. Orada 50 ne dolar. kadar ödeyeceğiz? Yine 50 dolar vereceğiz. Yani burada olur da Tanzanya'ya gitmeyi düşünen olursa hiç burada vizeyle ilgili bir hareket yapmasına gerek yok. Direkt gidip orada işlemlerini yapabiliyormuş. Form doldurduk sadece. Sadece internetten bir form indiriyorsunuz. Oranın Sağlık Bakanlığı mı ne öyle bir şey bu formda verdiği bir form. 3-5 tane şey doldurup çıktısını aldıktan sonra onu pasaportunuzun arasına koyup alıp çıkıp gidiyorsunuz. Ya bu kadar, başka bir şey yok. En Bir de- azından biz şu anda Türkiye'deyiz ama daha gitmedik. Evet. Gidince belki bunları bir güncelleyebiliriz orada. Bir de 2 gün öncesinden PCR testi yaptırdık. Başka da bir şey yok. Ya PCR testi istiyor, onu da yaptırdık. Buradan bagajlarımızı teslim edip işte onları kağıta dökülmüş halini elimize alıp harçları yatırıp yurt dışı çıkış harcı varmış. Onu göreceğiz kaç lira. Yolumuza devam edeceğiz.
Yurt dışı çıkış pulu için 50 lira verdik kişi başı. Yani yurt dışı çıkıyorsun diye devlet Geldi senden bilet. para alıyor. Sonra bilet veriyor böyle. 2 tane. Yurt dışı çıkış şarj pulu 100 lirayı imkan yok, bir de alamıyoruz geri. İptal yok. Gitti. Aldı mı götürüyor. Şuradan. Evet, dakika 1 gol 1 demiş miydik onu? Dakika 2 gol 2, her dakika gol oluyor arkadaşlar. Şu anda bizim Serie A'da golsüz geçen bir dakikamız yok Allah'a şükür. Biz dönüş biletlerimizi almamıştık. Çünkü bize öyle denmişti. Dönüş bileti almamıza gerek yok denmişti. Araştırmalarımızdan onu çıkarmıştık daha doğrusu. Şimdi burada bize buradan giderken ki biletleri verirken dönüş biletiniz olmazsa sizi oraya almazlar. Biz de size buradan bilet veremeyiz dediler. Yaklaşık bir yarım saattir onunla ilgili cebelleştik. Sonunda aldık. Eğer Tanzanya'da bizi içeri almazlarsa mecburen dönüş biletlerimizi alıp kapıda öyle ülkeye giriş yapabilecekmişiz. Sarmalı olduğu için bununla Mısır'la da karşılaşabiliriz. Evet. Mısır'dan şu anda Tanzanya'ya giderken de hani buradan gitsek bile oradan bir daha bir sorun yaşayabilirmişiz. Ben niye senin dediğini tekrarlıyorum da ama ülkem, bu güzel bir ülkem varken bizim ne işimiz var Afrika'da? Şuraya bakar mısın? Dakika bir ya. Valla gitmesem sevinirim ya. Ben zaten Ebru istiyordu ya. Afrika nedir Allah'ını seversen ya. Zebralar, şeyler. Şaka mı yapıyorsun? Neyse bakacağız. İşte uçağımız. Bakayım. Biraz küçük. Söylediğim yetkilileri değiştirdi. Bizim yerleri değiştirdiler. Bizim Acil yerleri çıkış niye aldık. değiştirdiler? 24K cam kenarı bana ait ama beni oturtmuyorlar. Kendisi de kanatın yanına oturmuş artık. Akşama kadar kanat değil. Olsun. Hiç düşüneceğim. Yemek verecekler mi Can acaba? I keep my bag here? Çantasını yukarı koymayacaktı da. Nereye koyacağım? Pardon. Karı üstüne sürüyor. Havalimanında bir tane hamburger 130-140 liraydı. O yüzden yemek yemedik. Şu andaki tek düşüncem acaba uçakta yemek verecekler mi? Cihan'ın korkuları şu anda üst seviyede çünkü uçak dökülüyor. Bak, buralar kopmuş. Şurada kaynak izleri var bak, adam kaynağı yapmış, unutmuş oraları temizlemeyi. Şuraya bak. Şey gibi ya, eski İran trenlerine falan benziyor yani. Şunlar zaten milattan önce kalmış. Tabii canım bunlar. Uçak çok gergin, havada kesin bir şeyler yaşayacağız. Kavga çıktı kavga. Bu dilden anlayan varsa yazsın, ne diyorlar çok merak ettim ya. Yemeklerimiz geldi. Sıcacık. Uy. Tadını çok merak ediyorum. Tatlımız bile var. Bu İnanamıyorum. arada benimki et. Evet. Ben daha açmadım, utanıyorum çünkü. Demin uçak dökülüyor demiştim, meğer sonundan masa çıkıyormuş. Cahillik işte, bunu biz zorladık, meğerse masaymış. Onun dışında şunlar kaynak izi değilmiş, o da çocuklar sürmüş oraya. Ya üf ya, yemek öncesi Cihan. Teşekkür ediyoruz. Buradan Mısır Hava Yolları'na çok teşekkür ederim. Allah'ım yarabbim. Ya Cihan keşke ondan alsaydım. Kitabından çıktı. Satayım sana hemen 3 yemek ve 15 liradan. Verin ya. Bir tane daha ekmek istiyorum. من أجل سلامتكم يرجى من السادة ركاب البقاء في الأماكن جالسين حتى تتوقف. Mısır Havalimanı'ndan size fiyatları bildiriyorum. Dedi ki burası Mısır, bir kahve içilir burada. Mısır kahvesi. 100 lira tanesi. Yani Küçük boy bir de. 100 lira, 6 dolar dedi. 7-8 dolar. 7-8 evet. Küçüğü 7, büyüğü 8, su da 3 dolar dedi. Biz de hiçbir şey içmiyoruz. Uçakta yüklediğimiz şeyler vardı. Onlarla takılacağız. Cihan, tahmin et ne kadar? 70. Olamaz ya. Evet. 70 lira mı? Evet. 65 lira. 65. O zaman pizzanın dilimi kaç liradır? Pizzanın dilimi 30 lira vardır. Çok pahalı. 90 lira, 90 lira, 95 lira. This is one piece. Excuse me, one piece. How much? How many dollars? $7, one piece. Güzel, 7 dolarmış. Yani bir dilimi 100... Havalimanlarından bir şey almayacağız ya, bu kesinleşti.
Mısır'dan da rahatlıkla geçebildik. Birkaç eşyamızı bırakmak zorunda kaldık. Onun dışında her şey normaldi. Geldik Biraz şimdi. diğer tarafları oranla sence de biraz daha sıkı ve suratsız ve biraz daha kaba. Evet, biraz da ya bu normal ya, bu şimdi havalimanında çok fazla bir nezaket beklemek gerekmiyor Çok tabii, değil mi? sertlerdi, evet. Olsun, bizim de geçtik bir şekilde. Yarım saat 40 dakika sonra uçağımız kalkacak. Buradan Tanzanya'ya uçacağız. Kaç saat sürecek? Hemen bakıyorum. 7 saat 8 saat kadar bence sürecek. Baktın mı sen? Yok. Hemen bakıyorum, bulamıyorum. 21.50 kalkış, varış yazmıyor. Ucu açık. Ne zaman varız artık Allah biliyor. Şimdiye kadar sorunsuz geldik. İnşallah şimdiden sonra sorunsuz devam edeceğiz. Umarım. Ne zaman şimdi uçak? Yarım saat var. O zaman uçakta görüşürüz. Burada ayakkabılarımızı çıkarttırdılar bize hep. Her şey çağırmadır bu ya. Sularımızı aldılar hep. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This fate where I belong. Ain't looking me Gidiyoruz. Pasaportumu yine kaybettim. Her zamanki sen. Evet, yeni uçağımız hakkında ne düşünüyorsun? Yeni uçağımız daha güzel. Değil mi? Çok geniş değil. Bir önceki daha genişti ama daha sağlam en azından bir tarafları. Kanat yanında değilsin. Değiliz. Manzaramız 2 pencereli. Battaniye hediye etmişler bize. Battaniye ikimiz Çıkışta var. götürmemiz üzere. Ben götürürüm, ne Her şey götürürüm? gayet güzel ama yemekleri nasıl acaba? Evet, burada ben 2 tur yemek bekliyorum. Bir akşam, bir sabah olmak üzere. Evet. Hadi bakalım o zaman. Birazdan uçuşa geçiyoruz. Manzara da var. It's time for me to go. Burn all bridges, all I know. مخارج الطوارئ والممرات خالية من أي حقائب طوال الرحلة. İndik şimdi. Saat 10'da bindik. Şu anda saat 5. 7 saat sürdü yolculuğumuz. Dışarı çıkar çıkmaz hava durumunu aşırı merak ediyorum. Abi ben pantolonla yanacağım, onu biliyorum. O kadar değildir ya sabahın 26 5'inde. derece diyor. Bu arada aşırı tuhafım ya. Kulağım falan sağır. Evet. Ama güzel bir uçuştu. Güzeldi güzel. Yine alkışladık pilotu vardığımızda. İçeride çok fazla çekim almadık. Başka bir değişiklik yoktu zaten. Gün içinde sırf uçakla geçtiği için zamanımız. Tanzania Airport Authority. Dur hemen bir soralım. Yeah, we self stand here. Here. Şunu alsana. Size anlatacağız diye kayboluyorduk. Aşağı inecekmişiz. Bagajları bırakıp gidiyoruz. Bagajlar zaten Allah'a emanet. Orada biz çıkarken İstanbul'dan bir şeyler yaşandı. Yürüyelim, bacaklarımız açılsın. İnmiyor ya, inmiyor. Bacaklarımız açılsın ya. Gel, dışarısı 26 derece diyorlar. Yanacağız. İnşallah eşyalara kavuşursak diye şortu çekeceğim hemen paçalı donu. Ondan sonra beni beklesin sokaklar. Korktuğumuz başımıza geldi. Bizi geri dönüş biletimiz olmadığı için içeri almadılar. Evet, kapıda kaldık. Ve Ebru'nun en çok sevdiği şeyi gerçekleştirdik. Hayatında bir ilk oldu ve ilk defa rüşvet vermek zorunda kaldı. Rüşvet verdik. $100 aldılar bizden. Biz acı acına buraya kadar geldik. Çok pahalı diye havalimanları. Bir kahve $6 diye içmedik ama geldik, kapıda şimdi 50-50 verdik $100. Yapacak bir şey yoktu. Bu tarz ülkelere gelecek olanların aklında olsun. Dönüş biletinizi alın. Dönüş biletini alıp geleceğiz. Ya da başka bir yere bilet alın. O da olur galiba. Yani buradan bir başka ülkeye almış olsaydık yine olurdu, evet. Böyle Evet. şimdi çantalarımızı bekliyoruz. Benimki geldi, Cihan'ınkini bekliyoruz ve gidiyoruz. Kötü oldu ya. Olsun. Problem yok. Canımız sıkkın giriş yaptık. Yok sorun yok. Geldik. Güzel esiyor. İnşallah bundan sonra güzel şeylerle, şimdi buraya kadar biraz sıkıntılı geçti. Kaç Çok da saattir değil canım. yollardayız? Çok 48. uzun. Of, çok uzun saat. 48 saat oldu biz yola çıkalı. Gözler zombi spor. İnşallah bir şeyleri unutmadık. Şu ana kadar iyi gidiyor. İnşallah şundan sonra da iyi gidecektir. O zaman macera başlasın diyor muyuz? Başlasın hadi. Haftaya görüşürüz. Haftaya değil ya, daha Birkaç yakın bir güne. zamanda. Evet. Hoşça Hadi kalın. bari ver ha.